Herkese Tatlı Sanatı Mutfağı kanalımdan merhabalar. Bugün sizler için tahinli, cevizli rulo kurabiye tarifim var. Ama bu kurabiye tarifi hem çörek hem de kurabiye lezzetinde muhteşem bir kurabiye tarifidir. Çok beğeneceğinizi düşündüğüm bu tarifi hemen sizlerle paylaşmak istiyorum. Buyurun tarifime geçelim. Öncelikle uygun bir kabımızın içerisine yarım çay bardağı sıvı yağımızı ekleyelim. 2 adet yumurta kullanıyorum. 2 adet yumurtanın bir tanesinin sarısını ayrı bir kaba kurabiyelerin üzerine sürmek için ayırıyorum. Geri kalanını da kabıma ekliyorum. 1 yemek kaşığı sirke ekliyorum. Ve 1 yemek kaşığı yoğurt ekliyorum. Üç yemek kaşığı dolusu toz şekeri ekliyorum. Oda sıcaklığında beklettiğim 50 gram tereyağını ekliyorum. Tereyağını da ekledikten sonra bu malzemelerimizi hafifçe spatula yardımıyla karıştıralım. Bu kurabiye tarifi ile ilgili önemli bazı bilgiler paylaşmak istiyorum sizlerle. Bildiğiniz kıyır kıyır ağza dağılan kurabiyelerden değil, anne kurabiyesi gibi içi hafif kek, çörek lezzetinde, üst kısmı da kıtır bir kurabiye tarifidir. Bekledikçe lezzetine lezzet katan bir kurabiye tarifidir. O yüzden anne kurabiyesi lezzetini severler. Bu kurabiye tarifini çok seveceğine eminim. Şimdi 3 su bardağı un ekliyorum. Malzeme ölçülerine 3 su bardağı un tam yeterli geldi ama mutlaka ununuzu kontrollü bir şekilde eklemenizi tavsiye ederim. Çünkü yumurtanın büyüklüğüne göre değişkenlik gösterebilir. Şimdi elimle güzelce yoğuruyorum ve tam istediğim kıvamda kurabiye hamuru elde ettim. Şimdi 2 yağlı kağıdın arasına kurabiye hamurumu koyacağım ve merdane yardımıyla açacağım. Öncelikle tezgahımın üzerine bir yağlı kağıdı serdim. Üzerine kurabiye hamurumu ekliyorum. Elimle şöyle bir hafifçe bastırıyorum, açıyorum. Daha sonra tekrardan bir yağlı kağıt üzerine örtüyorum. Hamurunuzun kalınlığı tamamen sizin kurabiyenize ne kadar kalın olmasını istediğine bağlı. Ama ben bu şekilde rulo kurabiyeleri yaptığım zaman mutlaka biraz ince açıyorum. Çünkü içerisinde yumurta olduğu için hafifçe kabaracaktır. O yüzden ince açmanızı tavsiye ederim. Aşırı ince olmasına gerek yok. Şimdi yakından da videoda gördüğünüz gibi hamurun inceliğinde olursa çok güzel olacaktır. Dilerseniz çok böyle kabaran bir kurabiye istiyorsanız mutlaka kurabiye hamurunuzun içerisine hamur kabartma tozu da ekleyebilirsiniz. Ben eklemedim. Gördüğünüz gibi bu kalınlık yeterli. Şimdi hamurumun üzerine 1 su bardağı tahinimi döküyorum. Ve bir spatula yardımıyla her yerine gelecek şekilde tahinimi yayıyorum. Ben kurabiyemin içerisinde böyle bol tahinli seviyorum. O yüzden 1 su bardağı tahin ekledim ama dilerseniz 1 çay bardağı da ekleyebilirsiniz. Tahinimizi kurabiye hamurumuzun her tarafına yaydıktan sonra şimdi 1 su bardağı ölçüsünde toz şekerimizi hamurumuzun üzerine serpelim. Az şekerli severler 1 çay bardağı toz şekeri de ekleyebilir. Ama tam ideal ölçüsünde olmasını istiyorsanız 1 su bardağı toz şekeri kullanabilirsiniz. Şimdi 1 su bardağı toz halinde çekilmiş cevizimi ekledim. Arada iri parçalı olanlar da var. Blender'dan çekebilirsiniz veya robotunuzdan çekebilirsiniz. 1 su bardağı yerine dilerseniz 1 çay bardağı da ekleyebilirsiniz. Ceviz yerine fındık da kullanabilirsiniz ama ben tahinli kurabiyelerin hepsine cevizi daha çok yakıştırıyorum. O yüzden ceviz tercih ettim. Şimdi yağlı kağıdımı içe doğru sararak rulo şeklini veriyorum. Hamurum büyük olduğu için tam yarısına kadar sarıyorum. Sonrasında bıçak yardımıyla kesiyorum ve dilimler halinde kesiyorum. Gördüğünüz gibi bu şekilde şeritler halinde kestim. Aynı işlemi hamurumun diğer yarım kısmına da yapacağım. Yine şeritler halinde keseceğim. Bu malzeme ölçülerinden toplamda 20 adet tahinli rulo kurabiye elde ettim. Eğer küçük şeritler haline keserseniz daha fazla kurabiyeler de elde edebilirsiniz.
Kurabiyelerimi bu şekilde şekil verdikten sonra yağlı kağıt serili fırın tepsime diziyorum. Üzeri için ayırmış olduğum yumurta sarısını kurabiyelerimin üzerine bir fırça yardımıyla sürüyorum. Yumurta sarısını sürdükten sonra kurabiyelerin üzerlerine toz şekeri serpiyorum. Dilerseniz toz şekeri yerine kavrulmuş susam veya sade susam ya da ceviz de serpebilirsiniz. Hazırlamış olduğum kurabiyelerimi şimdi önceden ısıtılmış 170 derecelik fırın ayarında kurabiyelerimin üzeri kızarana kadar pişiriyorum. Rulo kurabiyeleri mutlaka her zaman düşük derecede ağır ağır pişirmenizi tavsiye ederim. Çünkü hamuru yuvarlak bir şekilde sardığımız için hamurun her kısmı, iç ve dış kısmı güzelce pişmiş olması gerekiyor. Ben fırınımda üzeri kızardıktan sonra çıkardım. Yaklaşık 15 dakika kadar pişirdim. Mutlaka fırınınızı kontrol ederek pişirmenizi tavsiye ederim. Şimdi hemen kurabiyelerimi sunum tabağına aldım. Sizlere yakından iç dokusunu, lezzetini göstermek istiyorum. Gerçekten muhteşem bir kurabiye tarifi. Özellikle kek, çörek tadında kurabiye lezzetini severler için ideal bir kurabiye. Çayın, kahvenin yanına en yakışan kurabiyelerden bir tanesi diyebilirim. Özellikle bu kurabiyeyi soğuduktan sonra tüketmenizi tavsiye ediyorum. Yani fırından çıkar çıkmaz yenilebilecek bir kurabiye değil bana göre. Çünkü biraz dinlendikçe ve biraz soğuduktan sonra çok lezzetli olan bir kurabiye. Bunu da mutlaka dikkate almanızı öneririm. Yakından da gördüğünüz gibi iç dokusu, kıvamı, lezzeti göründüğü üzere muhteşem. Zaten görüntüsü her şeyi anlatıyor. Böylelikle bir tarifimin daha sonuna geldik. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Sizlere küçük bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. YouTube kanalıma henüz abone olmadıysanız YouTube kanalıma abone olmayı, paylaştığım videolarıma beğeni bırakmayı lütfen unutmayınız. Gün aşırı paylaştığım yepyeni tariflerimden anında haberdar olabilmek için bildirim zilini lütfen açınız. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Tarifimi ve videomu beğendiyseniz eğer sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. Beni hangi şehirden veya ülkelerden takip ediyorsanız yorum kısmına yazarsanız çok mutlu olacağım. Bir sonraki tarifimde tekrardan sizlerle görüşmek üzere. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.